Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün önümüzde Galaxy S20 Ultra bir cihaz var. Cihazımızın arızası görmüş olduğunuz gibi Samsung yazısına geliyor. Daha sonradan hiçbir şekilde açmıyor. Tabii ki öncelikle yapmamız gereken işlemleri söyleyeyim ben size. Bu tip bir cihaz geldiğinde öncelikle ilgili aparatları bağlayıp cihazın batarya harici açıyor mu açmıyor mu diye kontrol etmek olacaktır. Ben bataryasız güç kaynağıyla da cihazı denedim. Cihaz herhangi bir şekilde açmıyor. Yine aynı şekilde bu Samsung yazısında kalıyor. Bu şekilde dönmeye devam ediyor. Daha önceden yetkili serviste cihaza yazılım da denenmiş. Ancak cihaz yine hiçbir şekilde açmamış. Şimdi cihazımızı arkadaşlar söküyoruz. Ben ilgili diğer parçalar tozlanmasın diye kameraları vesaireleri söktüm. Güvenli bir yere kaldırdım. Sadece anakartla çalışacağız. Bizim işimiz bu. Şimdi anakartı arkadaşlar yerinden söküyoruz. Şimdi bu arızayı arkadaşlar genel olarak NAND flash'tan yapıyor. Yani zamanla çift katmanlı entegreler soğuk lehime düşüyor. Bundan kaynaklı bu hatayla sürekli karşılaşıyoruz. Elektronik cihazların çoğunda da bu şekilde. Şimdi NAND flash entegremiz bu kafesin alt kısmında kalıyor. Bu aynı zamanda şöyle görmüş olduğunuz gibi çift katmanlı bir board. Öncelikle bu kafesi kaldırıp NAND flash'ımızı yerinden çıkarıp kalıplayıp tekrar takacağız. Umarım arızamız düzelecektir. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş videoya, evet arkadaşlar, şöyle gerekli kontrollerimizi yaptıktan sonra yavaş yavaş videoya başlayabiliriz. Öncelikle şu üstündeki bant kısmını hafif ısıtarak kaldırmayı deneyeceğiz ama muhtemelen bu bant çok hassas olduğu için zarar görecektir. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Yani bunu sağlam söksek ya da sağlam sökmesek bir önemi yok. Bu zaten öyle ister istemez zarar görecektir. Ama biz mümkün olduğunca sağlam sökmeyi deneyelim. Sökülürse ne ala. Şöyle düşük bir ısı vererek sökmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi direkt çift katmanlı entegremizi görüyoruz. Şöyle mikroskopun altından da size göstereyim. Biraz parlak olacaktır. Şu şekilde. Umarım siz de net bir şekilde görüyorsunuzdur. Şimdi burada çift katmanlı bir entegremiz var arkadaşlar. Bunun sebebi soğuk lehime düşmesi sonrasında bu cihaz sürekli bu şekilde reset atıyor. Biz şimdi üst kademeyi, cihazımızı artık böyle board tutucumuza alalım. Videoyu daha fazla uzatmadan sökme işlemlerine geçelim. Güzelce board tutucumuza koyduk. Şöyle artık bundan sonra mikroskop altından kayda devam ederim. Fakat böyle benim görüş açım biraz kötü olduğu için şöyle öncelikle kendime göre bir ayarlama yapacağım. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar yan kısımlardan
Plaks veriyoruz. Zaten bu alt kısmı mümkün olduğunca gidecektir. İşlemcinin altına da gidecektir. Bu çevre kısımlarına da cihazın zarar görmemesi için bir bant atalım. Şu an her bir kenardan güzelce yanmaz bantımızı attık. Kafesimiz bile bu şekilde zarar görmeyecektir arkadaşlar. Rengi vesaire solmayacaktır. Şöyle esnek uçlarımızı, ben 2 ulun neşterini kullanıyorum arkadaşlar burada. Şöyle esnek bir neşterimiz var. Bunun yardımıyla arasına girip sökme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şu ara kısmına. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş cihazımıza ısı vereceğiz. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir şekilde ilk kısmını aldık. Zaten dediğim gibi biraz soğumasını bekleyeceğim üst kısmın ki alt taraftaki işlemcinin bacakları yerinden çıkmasın diye. Biz sadece bu üst taraftaki nant kısmını alıp kalıplayıp cihazımıza takacağız. Şöyle. Şöyle öncelikle soğuk lehimlerimizi üzerinden kazıyalım. Bununla çift katmanlı entegrelerde arkadaşlar bu ara katmanlarda silikon var. Zaten bunun sebebi de buradaki silikonlar vesaire olabilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu silikon katmanlarını kazacağız.
Kararmış yolların hepsini arkadaşlar. Zaten normal şartlarda eskiden bu tip entegreler olmadığı zaman arkadaşlar şurayı kaldırdığımda bu entegreyi, bu katmanlar olmasaydı bu yollar aynen bu şekilde tertemiz gözükecekti. Ama görmüş olduğunuz gibi ilk çıkardığımda simsiyah bir yüzeyle karşılaştık. Şimdi zannediyorum ki şöyle neredeyse her bacağa lehim geldi gibi. Şöyle bir kere daha üstünden geçelim. Lehim gelmeyen bir yer kalmasın. Lehim teliyle bir tık üstten temizleyeceğiz. Siz böyle entegrenin yarısını görüyorsunuz arkadaşlar. Ben diğer türlü biraz net göremiyorum. Zaten geri kalan kısmında da aynı işlem yapılıyor. Bu şekilde entegremizi şöyle görmüş olduğunuz gibi tertemiz yaptık. Bu kısımda arkadaşlar şöyle biraz odaklayalım. Zaten bu kısmı da güzelce bir temizleyeceğiz. Buradaki entegremizi daha sonradan kalıplayacağız. Şöyle kaba temizliğini de yapalım. Ne kadar temiz olduğunu görün arkadaşlar. Şu şekilde çok hafif bazı ara kısımlarının kalktığını görüyorsunuz. Buralara çok hafif board boyası da kullanabiliriz. Bir bakalım duruma göre kullanıp kullanmamaya karar vereceğim. Ki oralarda lehim artıkları gelmesin, yollar karışmasın. Biraz yaklaştıralım. Belki çok az bir şekilde şu aralara board boyası kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi siz arkadaşlar bunu çok böyle yakından görüyorsunuz ama normalde parçalar son derece ufak. Yani sizin gördüğünüz boyutta değil. Bilginiz olsun. Sonunda böyle üstünden bir çektirme yaptım. Şu kısımlara da bakabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar normalde şu kısımlarda çukurlar var. Mesela şu kısmı da görüyorsunuz. Bir çukur var. Ben şu şekilde yapıyorum. Şimdi bu uç kısma boyasını koyuyorum. Şimdi böyle bol bol koyabiliriz. Sorun değil. Normalde bu diğer kısımlar da öyleydi. Hatta şurada bir kısım daha var. Birkaç kısım daha var. Onların üstünde göstereyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar çektiriyorsunuz.
Şurada görmüş olduğunuz normalde az önce delikler vardı. Onlar tamamıyla doldu. Şimdi bunu bu şekilde temizleyeceğim her tarafını. Şimdi size gösterirken biraz dağıldı. Çünkü mikroskopun altından bakmayı ihmal ettim. Şimdi önemli değil, mühim değil. Buradaki delikleri bu şekilde doldurup arkadaşlar üstten bir temizliğimizi yapıyorum. Arada hiç delik vesaire, hatta board boyası kullanıldığı bile belli olmuyor. Yani şu şekilde temizliklerini yapıyorum. Normalde şurada delikler vardı. Artık deliklerin olduğu bile belli olmuyor. Mesela şurada bir deliğimiz var. Şöyle deliğimizi kapattık. Şöyle en son üstten temizliğimizi yapıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi artık delik var mı yok mu bile belli değil. Olay bu arkadaşlar. Şu kısmı da dökmüşüz. Kısımları da temizleyelim. O donarken bu arada kalıplarımızı temizleyip gerekli malzemelerimizin de hazırlığını yapalım. Boşuna vakit kaybetmeyelim.
Evet arkadaşlar, ilk kalıplama işlemimizi bitirdik. Çok güzel bir şekilde kalıplandı cihazımız. Şimdi bu kısmı çok hafif kontrol edeceğim ben. Herhangi bir kusur vesaire var mı diye. Şöyle siz de görün arkadaşlar, muazzam derecede güzel bir şekilde kalıplanmış. Herhangi bir sorun vesaire yok. Temizliğimizi yaparız. Zaten şu lehimleri son bir kere daha parlatırız. Şöyle temizliklerimizi yapalım daha net görün diye. Zaten lehimler şu an arkadaşlar parım parım parlıyor. Şöyle gösterirsem size daha net göreceksinizdir. Şöyle mis gibi bir şekilde. Bütün bacaklar aynı hizada arkadaşlar. Yani bir tane bacak diğerinden daha uzun olursa bu kalıplama başarısız olur. Son bir kere daha şöyle görmüş olduğunuz gibi bazı bacaklarda hafif böyle soğuk lehim kalmış. Bunu en son temizledikten sonra tekrar bir parlatırız. O şekilde takarız. Bu kısmı hallettik arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçelim. Şimdi bu kısmın temizliğini de yapacağız. Şöyle bu kısmı da şöyle size göstereyim. Hiçbir kusur vesaire sorun ve bir şey yok. Burada biraz şöyle yine kendime göre görebileceğim şekilde ayarlayacağım arkadaşlar. Burada size yine en son gösteririm. Çünkü sizin göreceğiniz şekilde ayarladığımda ben net bir görüş alamıyorum. Bu şekilde yapabiliriz. Burada biraz arkadaşlar hızlı davranmamız gerekecek. Şöyle artık kalıpla vesaire işimiz şimdilik bittiği için kurumadan kaldıralım. Önce tekrardan arkadaşlar, ben şimdi burada daha hassas olacağı için şöyle yine öncelikle bileğimizi verelim. Üstündeki kaba lehimleri alalım. Burada sağa sola lehimlerin gitmesini istemiyorum arkadaşlar. O yüzden biraz daha hassas davranacağım. Ve bu parçanın çok fazla ısınmasını istemiyorum açıkçası. Gerekirse zaten onu da kalıplayacağız. Ya burada normalde arkadaşlar ben işlemciyi de söküp kalıplama taraftarıyım aslında. Ama mümkün olduğunca cihazın açıp en azından bir bilgilerin yedekleneceği şekilde açılırsa bile, yani cihaz bozulsa bile tekrar bir kalıplama yapacağız zaten işlemciyi de. 2 kere işçilik olacak ama bilgilerin en azından alınmasını sağlayacağız o şekilde. Şu
Kalıntıları mümkün olduğunca üstte tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Daha sonra o kısımları da temizleyeceğiz. Bu tip işçilikler arkadaşlar şimdi videolarda siz gördüğünüz kadarıyla kolay gözüküyor. Ancak hiç göründüğü kadar kolay değildir. Bilginiz olsun. Bunu yapmadan şeyin ne kadar zor olduğunu anlayamazsınız arkadaşlar. Şimdi şu üstteki flaks kalıntılarını ve geri kalan kısımlarını şöyle öncelikle dağıtmadan mümkün olduğunca şu şekilde alıp daha sonradan flaks kısımlarını temizleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle ben size de göstereyim. Biraz kısalım. Mümkün olduğunca sağdan soldan flaks artıklarını aldım. Şimdi artık buradan bir tur şu şekilde fazlalık flaksları vesaireleri temizlemek istiyorum. Bu şekilde işçilik yaparsak çok daha temiz olacaktır. Ya buradaki flaksların tabii ki bir zararı vesaireleri yok arkadaşlar. Ama sağa sola dağılıyor. Ben açıkçası o şekilde flaks artıklarını sevmiyorum. Şöyle bir kararan birkaç yol var gibi duruyor. Bunları bir son temizliğini yaparız. Şimdi arkadaşlar bu alt kısmı da yani görmüş olduğunuz gibi tertemiz bir şekilde temizledik. Buradan sonrası artık gerekirse şöyle elimize takılan vesaire bir yer varsa bir tur daha temizlik yaparız ama gayet güzel bir şekilde olmuş. Elimize takılan vesaire bir yerde yok. Şöyle bir kere daha fulluyla temizleyeceğim. Bunu doğal olarak kurumasını beklemek istiyorum arkadaşlar. Diğer türlü bir kararmalar vesaireler yapıyor. Bu kısımda da artık son aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Yani burada sadece artık chipsetimizi NAND flaşımızı takma aşamasına geçeceğiz. Yani görüyorsunuz burada yaptığımız işçilik son derece temiz oldu.
Şöyle biraz daha ışığı kısabilirim. Sadece sağa sola bu flaks artıkları vesaire kalmış olabilir. Şu an ışıktan net bir şekilde görmüyorum. Zaten ikinci bir ısı yediğinde artık bunlar da komple gidecektir sağdan soldan. Geriye hiçbir şey kalmayacak. Ve şöyle yakın mesafeden baktığımda da oldukça temiz duruyor. Şöyle bir tur kalıntılar varsa üstünden şöyle geçelim arkadaşlar. Oldukça temiz oldu arkadaşlar. En son parçayı takarken şuraya düşen artıkları vesairelere tekrar bir bakacağız arkadaşlar. Yani herhangi bir tüy parçası vesaire hiçbir şey istemiyoruz burada. Bunları son bir kere kontrol edeceğiz. Burada bizim noktamızı hizalayacağımız yer belli arkadaşlar. Noktamızı bu köşeye hizalayacağız. Bu parçaları da mutlaka buna dikkat ediyoruz. Nokta nereye işaretlenmiş diye. Şu an için tertemiz bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle son bir kere yakından bir kontrollerini yapıyorum. Her yer tertemiz. Artık flaksımızı sürüp son aşamaya geçebiliriz arkadaşlar. Böyle ne çok fazla ne çok az flaks süreceğim arkadaşlar. Bunu eşit bir şekilde dağıtacağım. Bütün bacaklar istediğimiz gibi parlak olsun. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Burada parçamızın noktasına denk getireceğiz. Evet arkadaşlar, artık yavaş yavaş takma aşamasını geçebiliriz. Şöyle size yine bir uzaktan bir görüntü vereyim. Ama buradan sonrasında ben artık parçayı takacağım. Yani kendi görüş alanıma almak istiyorum. Buralar çünkü dikkat etmemiz gereken yerler arkadaşlar. O kadar yüzdük kuyruğuna geldik. Burada herhangi bir hata vesaire yapmak istemem. Şimdi parçayı tam olarak ben işaretlemedim. Sadece toz vesaire girmesin diye üstüne koydum. Şimdi birazdan tam olarak işaretleyip artık son aşamada size uzaktan yine bir görüntüsünü gösteririm. Bu parça normalde yerine çekecektir. Ama ben tam olarak olması gereken yere oturtacağım arkadaşlar ki sağa sola kayma vesaire bir şey yapmasın. Tam olarak olması gereken yerde olmasını istiyorum.
Şu an için tam olarak istediğim yerde. Şöyle uzaktan bir görüntüsünü size vereyim. Şöyle bir netleyelim. Görmüş olduğunuz gibi parça tam olarak üstünde. Şu an artık istediğim görüş alanına alıp bundan sonrası ben istesem de anlatamayacağım süreçler arkadaşlar. Yani bu tamamen kas hafızasıyla ve deneme yapma ile ilgili bir durum. Defalarca bu işlemi tekrar ederseniz kendi el alışkanlığınıza göre bunu doğru bir şekilde yapıyorsunuz. Ondan sonra her ustanın ustalığına bağlı. Yani siz nasıl alıştıysanız o şekilde yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şu an parçayı tam olarak istediğim şekilde taktım. Zaten görmüş olduğunuz gibi parça tertemiz bir şekilde oturdu. Artık bu dakikadan sonra soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra da cihazımıza takıp deneyeceğiz. Bakalım onarımızı başarılı bir şekilde yapabildik mi? Yapamadıysak arkadaşlar bu işlemciyi de kalıplamamız gerekiyor demektir. İşlemcimizi de söküp kalıplayıp takacağız. Muhtemelen cihazımız onarılacaktır. Yani yapılan işlemler bu kadar zor arkadaşlar. Uzaktan bakınca çok kolay görünüyor olabilir. Ancak hiç göründüğü gibi değil. Şu an soğuk lehime düşmemesi için hiçbir şekilde parçalarımı ellemiyorum. Birkaç saniye bekleyeceğim. Daha sonradan bantları söküp tamamen soğumasını bekleyeceğim. Tamamen soğuyunca da cihazımıza takıp deneyeceğim. Umarım başarılı olmuşuzdur arkadaşlar. Şu an artık yeterince soğumuş. Bantlarımızı sökebiliriz. Yani görmüş olduğunuz gibi bu şekilde onarım yapınca cihaz tertemiz bir şekilde onarılıyor arkadaşlar. Artık sadece tamamıyla soğumasını bekleyeceğiz. Daha sonradan cihazımıza takıp deneyebiliriz. Şurada görmüş olduğunuz gibi, yani şöyle gösterirsem board'un şu kısımlarında bu önceki şeyinden kalan bant izleri var sadece. Onun dışında yani sadece şuralarda temizlenecek alanlar var. Hani bunlar temizlendikten sonra bu şekilde onarım yapıldığı için arkadaşlar her yer tertemiz olacak. Görmüş olduğunuz gibi yani hiç farklı bir yerde farklı bir aksi bir durum, kötü bir durum oluşmuyor böyle onarım yapınca. Yani mümkün olduğunca işimizi temiz yapmamız gerekiyor. Şu an hala da sıcak, yani yaklaşık 50 derecelerde falan. Ben bu ısının tamamen düşmesini istiyorum. Düştükten sonra deneyeceğim. Şurada da dediğim gibi görmüş olduğunuz gibi bant lekeleri var. Bu bir önceki kafesin üstüne yapışan banttan kalmış. Burada kısımları en son cihazın onarıldığını gördükten sonra tertemiz bir şekilde temizleriz. Buralar kolay. İşin zor kısmını yaptık arkadaşlar. Bakalım, umarım hiçbir sorun çıkmaz. Yani cihaz bozulursa da atıyorum 2 ay 3 ay sonra ben tekrar söküp cihazın dediğim gibi onarımını sağlayacağım. Bunlar çok zor işlemler arkadaşlar. Yani dediğim gibi çok kolay gözükse de çok zor işlemler. Artık yeterince soğudu. Öncelikle hiç güç vermeden önce herhangi bir kısa devre olma ihtimaline karşı ben önce güç kaynağından bir voltaj vermek istiyorum. Daha sonradan şöyle yapalım basitçe. Sadece prop uçlarını değdirelim. Bakalım herhangi bir kısa devremiz vesairemiz var mı?
Bu sağ kısım artı arkadaşlar. Sol kısım artı, sağ kısım eksi. Yani şu şekilde birini şaseyi, birini de artıya değdirdiğimiz zaman herhangi bir kısa devre gözükmüyor. Cihazımız bakalım start. Şöyle tekrar değdiriyorum. Evet arkadaşlar, cihazımız start aldı. Güzel. Cihazımız açılacaktır. Şöyle bir güç kaynağımızı kapatalım. Herhangi bir kısa devre vesaire olmadığını teyit ettik. Artık bataryamızı takıp cihazı açmayı deneyebiliriz. Evet. İlk etapta Samsung yazımızı gördük. Bu iyiye işaret arkadaşlar. En azından işlemcinin yollarının kısa devre olmadığını gösteriyor bu durumda. Evet arkadaşlar, yani cihazımız muhtemelen açacaktır. Herhangi bir sorun olmayacak gibi gözüküyor. Normalde şimdiye kadar kapanmış olması gerekiyordu. Evet arkadaşlar, cihazımız başarıyla onarılmış oldu. Başarıyla onarımımızı gerçekleştirmiş olduk. Bana destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.